Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde koyu yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çeyiz için çok uygun bir model oldu hanımlar. Böyle minik ajur detaylarımız var. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimizi atacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. Şimdi geri dönüyorum. İlk sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişe de geçeceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam ilk 6 ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişimle öreceğim. 12 ilmeği 6'şar 6'şar paylaştırdık 2 şişe. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında da şöyle tığ yardımı ile ilmekler çıkartıp şişime takacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimizi takıyoruz. Bakın 4 ilmeğim oldu. Şu 5, bir ilmek daha çıkarttım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım hanımlar. Devam ediyorum. Bakın şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu 3. ilmeğimiz. 4. 5. Ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişteki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. Evet, şimdi 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnunda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Bu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 7 ilmeğim oldu burada. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. 2. ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7'şer ilmeği de düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar.
hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde hanımlar 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişimdeyim, hemen kenar başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız hanımlar. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım hanımlar. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım. Gelelim, ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şu burun kısmındaki minik desenimizi yapacağız. Bunun için de krem ipimi ekliyorum. İlk ilmeğimi krem ile öreceğim. İlk şişimdeyim hanımlar. Şöyle ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Hemen krem ipimin ucunu yeşilime düğümlüyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Şimdi bu sıramızda hanımlar bir ilkini krem ile örmüştüm. İkinciyi yeşil ile ördüm. Bir krem bir yeşil olacak şekilde burada ilmeklerimizi örüyoruz. Bir krem bir yeşil. 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 İkinci şişimizden yine bir krem diye devam edecek. Diğer 3 şişteki ilmekleri de yine aynı şekilde örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da yine bir önceki sıradaki işlemin aynısını yapacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile, yeşil ilmeklerimizi de yeşil ipimiz ile. Bu şekilde bir yeşil, bir krem. Modelde ikinci sıramız. İkinci sıramızda yapacağımız işlem aynı. Bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. 3. sırada da aynı işlemi yapıyorum. Kremleri krem, yeşilleri de yeşil ile örüyorum. Bir krem, bir yeşil. Bir krem, bir yeşil. Bir krem, bir yeşil. Bir krem, bir yeşil. İlk 3 sırada aynı işlemi tekrar etmiş olduk. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. 4. ve son kez aynı işlemi tekrar edeceğiz. Krem ilmeklerimizi krem, yeşilleri de yeşil ile öreceğiz. Bir krem bir yeşil olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimizi örmüş oluyoruz. Bu şekilde. Aynı işlemi yaptık yine. Bakın görüntümüz bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Modelimizde bir diğer sıramıza geldik. Bu sıramızda şöyle yeşil ipimi alıyorum. Krem ipim bekliyor. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimiz ile örüyoruz.
Bakın ilk şişimizi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yine yeşil ile düz örüp gelelim. Evet hanımlar, yeşil ipimle ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de yeşil ipimi bırakıyorum. Burun kısmındaki desenlerimizi bitirdik. Artık ilmeklerimizi krem ipimiz ile örüyoruz. Yeşil ipim beklesin burada. Bu defa ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu defa 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi krem ile bir kere dolanacağız. Ardından bir kere daha dolanacağız. Bir kere daha dolanacağız. 3 sıra olacak. 3 sıra örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi hem bu desenlerimize hem de ajurlara başlayacağız. Öncelikle burada yeşil ipim vardı. Bakın şu kadar, bir 30 santim kadar bırakıp yeşil ipimi burada şöyle kesiyorum. Aynı miktarda 2 tane daha ip keseceğim. Tam ortadaki ve sol taraftaki modelimizi yapabilmek adına. Bakın çok da uzun değil. Bu kadar 3 tane ipimi hazırladım. Şimdi modelimize başlıyoruz hanımlar. Öncelikle İlk şişimdeyim. Modelimizin üst bölümüne, patiğimizin üst bölümüne model yapacağız. İlk 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu alttan yeşil ipimi aldım. Buraya bir tane yeşil örüyorum. Bakın bir ilmek yeşil ördüm. Dileyen dolamalı da yapar buraları. Ben normal örgü tekniği kullanarak yaptım. Bir yeşilden hemen sonra yanına 2 tane krem örüyorum. İlk ajurumuzu başlatacağız hanımlar. Sağ tarafta ve sol tarafta bakın. 2 tane ajurlu desenimiz var. Burada sağa doğru kesim yapacağım. Öndeki ilk 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirdim. Bu şekilde sağa doğru kesimimi yapıyorum. Kestim ve ipimi şişime bir kere doladım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. İkinci şişime geçtim. Tam ortaya bu ortadaki yeşil desenimizi yapacağız hanımlar. Bir diğer yeşil ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek yeşil öreceğim şimdi. Şöyle. Bir tane yeşil örüyorum. Burada sökülme olmasın diye hemen yeşil ipimin ucunu hemen yandaki kremime düğümlüyorum. 2 tane düğüm attım. Ardından bir yeşilden hemen sonra yanına 2 tane krem örüyorum. 1, 2. Diğer sol taraftaki ajurlarımızı yapacağız. Buradaki ajurda da önce ipimi şişime doluyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Sola doğru kesim yaptım. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Bu diğer taraftaki yeşil desenimizi başlatıyoruz. Bir ilmek yeşilimi örüyorum. Hemen bu yeşilin ucunu da kremime düğümlüyorum. İlk modellerimizin birinci sıralarını da bu şekilde yapmış olduk. Ardından tekrar kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Evet. Modelde ilk sıramızı oluşturduk. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanına model kurulumu yapmıyoruz. Tabandaki ilmekler düz olarak örülüyor. Model sadece ön yüzde ilk 2 şişe kuruluyor. Artık videonun devamında bu taban bölümü göstermeyeceğim. Bu taban bölümü keseceğim. Modelli tarafı her sırada tek tek göstereceğim hanımlar. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi rahatça yapabilirsiniz. Çünkü bu tabanda gösterilecek herhangi bir model, detay hiçbir şey yok. İlmekler bu şekil düz örülüyor. Evet, tekrardan ilk şişimdeyim. Bu yeşil desenimizde ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle kremin altından çaprazlamasına yeşilimi aldım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın desenimi oluşturdum. Şimdi tekrar kremimi alıyorum. Bir sıra ajurlu desen yapıyoruz. Bir sıra ajurlu olan ilmekleri düz örüyoruz. Şimdi buradaki ilmekleri düz öreceğim. Sayarak gidiyorum. 1, 2, bakın ajurlarımı düz örüyorum. 3, 4 ilmek düz ördüm. Hemen ortaya da aynı deseni kuracağız. Hemen buraya şöyle diğer ortadaki yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, ikinci şişime geçtim. Bir krem, bir yeşil. Ortadaki desenimizi de yaptık. Tekrardan krem ipimi alıyorum. Bu taraftaki ajurlu ilmeklerimizi de yine düz örüyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4 tane kremimi ördüm. Bu sol taraftaki yeşil desenimi de yapacağım. Şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Modelimizin ikinci sırasını da oluşturduk.
Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırası bu şekildeydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Bu yeşil desenin son sırasını yapacağız. Yine bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi krem ile düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya bir ilmek yeşil öreceğim şimdi. Şöyle yeşilimi aldım. Ortaya bir tane yeşilimi ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Ajurlu desene burada devam edeceğiz. Bir yeşilden sonra hemen yanına bir krem ördüm. Ardından hemen öndeki 2 ilmeği alıyorum. Ajurlar bakın sağa doğru kayacak bu tarafta. Yine ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirip ikisini bir keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Yanına 1, 2, 3 ilmek kremimi düz ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Burada da yine modelimizin 3. sonuncu sırasını yapacağız. Buradaki ilk ilmeğimi şöyle yeşilime alıyorum. Çaprazlamasına kremin altından geçirerek aldım. Bir yeşilimi ördüm. Tekrardan kremimi elime alıyorum. Hemen yanına 1, 2, 3 tane krem ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Burada da sola doğru kesimimizi yaptık. Hemen yanına bir tane krem örüyorum ve tekrardan yeşilimi aldım. Bir tane yeşil. Yeniden kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3 sıradan oluşan ilk desenimizi böylece bitirdik. Bu şekilde. Tabanımızı örüp gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Her 3 sırada bir şu minik desenimizi yapacağız. Şimdi 3 sıra model kurulumu yapmayacağız. Bu sırada ilmeklerin tamamı düz örülecek artık. Bir önceki sırada ajur da yapmıştık. Bu sıramızda hanımlar hiç model kurulumu, ajur falan yok. İlmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Bu şu küçük yeşil desenden sonraki ilk sıramız oluyor hanımlar. 3 sıra yaptıktan sonra ikinci desenlerimize başlayacağız. Bakın hepsini düz ördüm. İkinci şişime de geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Yanlardaki desen ile ortadaki desen aynı anda yapılıyor, aynı anda bitiyor. Aralarda 3'er sıra düz örüyoruz. Bakın yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Evet hanımlar. Şimdi tabanımızı düz örüp gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Modelden sonraki ikinci sıramız olacak. Bu sıramızda ajurumuzu da yapacağız. Bu sırada ilmekleri sayarak gidelim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Ardından bakın öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Burada tekrardan ikinci ajurumuzu yapacağız. İpimi şişime doladıktan sonra tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. Yani sağa doğru kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada artık ikili ajur yaptık. İkinci şişime geçtim. Burada da 1, 2, 3 ilmek düz ördüm ikinci şişimde. Ardından bakın yine ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. İkinci ajurumu yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Şu yeşil desenden sonraki 3. sıramız ve bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmeklerin tamamı düz olarak örülüyor. Hepsini düz öreceğiz. Bir sonraki sırada ikinci yeşil desenlerimize de geçeceğiz hanımlar. Bakın ilk şişimi ördüm, ikinci şişime geçtim. Yine bu ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu ikinci yeşil desenlerimizi de başlatacağız. Bu defa ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4. Alttan yeşil ipimi şöyle alıyorum. Çaprazlamasına kremin altından geçirerek buraya bir yeşilimi ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. Tekrar ajurlu deseni de yapacağız. Yanına 2 krem ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum.
Ve yine ipimi şişime doladım. Yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. İkinci şişime geldim. Tam ortadaki yeşil desenimizi de başlatacağız hanımlar. Bu tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Şöyle kremin altından alarak öreceğim. Bakın bir yeşil de ortaya ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. Hemen yanına 1, 2, 3 krem ördüm. Ardından sola ajurumu yapacağım. Sola doğru kesim yapıyorum. Tekrardan ajurumu yaptım. Sola doğru kesim yapıyorum. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Bir tane yeşil de buraya ördüm. Tekrardan kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğim krem. İkinci desenlerimizi de başlattık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Yeşil desenin ikinci sırasını yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Şöyle çaprazlamasında yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem. Şöyle bir krem ve yanına bir ilmek daha yeşil ördüm. Ardından tekrar kremimi alıyorum. Bu sıramızda ajurlu desen yapmayacağız hanımlar. İlmekleri düz öreceğiz. Bakın hepsinin ajurlarımı kesim yaptığım ilmeklerimi düz örüyorum. İlk şişimde son bir ilmek kalana kadar ördüm. Tam ortadaki desenimi yapacağım şimdi. Şöyle kremin altından çaprazlamasına yeşilimi alıyorum. Bir yeşil. İkinci şişime geçtim. Bir krem. Yine bir yeşil ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. Yine bu ajurlu desenlerimizi düz olarak örüyoruz. Hemen yeşil ilmeğin önündeki bir kreme kadar ördüm. Burada tekrar yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil desenimi yaptım ve kalan 2 ilmeğim krem. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu desenimizin sol sırasını yapacağız. İlk 4 ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Tam ortaya bir tane yeşil öreceğim. Şöyle bir yeşil. Tekrardan kremimi aldım. Ajurlu modeli de devam edeceğiz. Hemen bir yeşilden hemen sonra bir kremi ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. İkinci kez yine öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Artık 3. ajuru da yapacağız. Tekrardan 3. kez öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıp ipimi şişime doladım. Bu defa 3 tane ajur yaptık. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Burada da tam ortaya bir yeşil öreceğim. Ortadaki yeşil desenimizi de böylelikle yaptık. Bir yeşilden sonra tekrar kremimi aldım. Hemen yanına 2 tane krem ördüm. Buraya da 3 tane ajur yapacağız. Bakın ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. 3. kez ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Desenin son sırasını yapacağız. Yeşilimi aldım. Bir yeşil ve kalan 3 ilmeğim krem. İkinci yeşil desenlerimizi de böylece tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın ikinci deseni de bitirdik. Tekrardan 3 sıra ördükten sonra 3. ve sonuncu desenleri yapacağız. Bir önceki sırada ajurda yapmıştık. Yani bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Ajur ya da model yapmıyoruz bu sırada. Hepsini düz olarak örüyorum. Evet, ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimin de tamamını düz örüyorum. Bu modelden sonraki ilk sıramız. 2 sıra daha ördükten sonra 3. yeşil desenlerimize de başlayacağız. Evet, şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yeşil desenden sonraki 2. sıramız. Bu sıramızda ajurlarımızı da yapacağız. Öncelikle sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek krem ile düz ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Ajurlarımı yapıyorum hanımlar. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde ikinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. İkinci ajuru yaptık. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. 3 tane ajurumu yaptım.
Şimdi kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. İkinci şişime geldim. Burada da sadece ajurlarımızı yapacağız. İkinci şişimizde de 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci kez ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Üçüncü kez ipimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz ördüm. Ajurlarımızı da yaptık. Tabanımızı örüp gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Yeşil deseninden sonraki 3. sıramız ve bir önceki sırada ajurda yapmıştık. Yine bu sırada ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. Bir sonraki sırada 3. yeşil desenlerimizi de başlatacağız. Evet, ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, şimdi tabanımızı düz örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve 3. yeşil desene başlayacağız. Bunun için de ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Alttan yeşilimi alıyorum. Bir ilmek yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Yanına 2 tane krem ördüm. Ajurlarımızda yapacağız. Bakın öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kestim. İpimi şişime doladım. Yeniden öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. Son kez öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yaptım. Ve ipimi şişime doladım. 2 ilmek düz örüyorum yanına. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar şöyle yeşilimi alıyorum. Ortadaki yeşil desenimin de ilk sırasını oluşturuyorum. Bir tane yeşil ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. 2 krem ördüm. Ajurlarımı yapacağım. Burada da önce ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. İkinci ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Üçüncü ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ve dördüncü ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Kalan son 1 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Üçüncü deseni buraya da kurduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Yeşil desenimde ikinci sırayı yapacağım. Hemen burada ilk ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Şöyle modelde yeşil desende ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi yeşil ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Yanına bir tane krem. Tekrardan bir tane de yeşil ördüm. Bu defa aradaki ajurların hepsi düz olarak örülecek. Bakın hepsini düz örüyorum. Şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Buraya da yine modelimizin ikinci sırasını oluşturacağız. Orta modelimizin bir yeşil. İkinci şişime geçtim. Bir krem. Tekrar bir tane yeşil. Şimdi hemen buraya da yine desenimizi oluşturacağız. Buradaki ajurları düz öreceğiz. Yeşil ilmeğimin önündeki bir krem ilmeğe kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın yeşilimin önündeki bir krem. Buraya geldim. Burada hanımlar bir yeşil örüyorum. Hemen yanına bir krem. Burada model ilk şişe sığmadığı için üçüncü şişimden bir diğer şişimden ilk ilmeğimi yeşil ile ördüm. Buraya modelimi bu şekilde oturttum. Böylece burada 15 ilmek oldu. Tabanda 13 kaldı. Modeli sığdırabilmek için bu şekilde ilmeğimizi diğer şişten almak zorunda kaldık. Tekrar şu tabandaki iki şişteki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz. Yeşil desenin 3. sırasını yapacağız. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortaya bir tane yeşil öreceğim şimdi. Şöyle bir ilmek yeşilimi örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. Yanına bir tane krem ördüm. Hemen ajurlarımıza devam ediyorum. Önce sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrardan ikinci kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yine üçüncü kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Dördüncü kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. 4 ajur yaptık. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum.
İkinci şişime geldim. Burada da tam ortaya bir ilmek yeşil öreceğim. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi alıyorum. Buraya bir tane yeşilimi örüyorum ortaya. Şöyle bir yeşil. Modelimizi burada da tamamladık. Hemen yanına 1, 2, 3 tane krem ördüm. Ajurlarımı yapacağım. İpimi şişime doladım. Sola doğru kestim. İpimi şişime doladım. Sola doğru kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. Sola doğru kestim. Dördüncü kez ipimi şişime doladım. Sola doğru kesimimi yaptım. Yanına bir krem düz örüyorum. Tam ortaya bir tane de yeşil. Artık yeşil desenimizi bitirdik hanımlar mı? Yeşil modeli artık kurmayacağız. Ve şurada kalan bir yeşil ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyim. Artık bu yeşil desenimizi kurmuyoruz. İlmekleri düz örüyoruz. Bakın artık yeşil ipime kadar ördüm. Yeşilimi keseceğim. Çünkü kullanmayacağız devamında. Şöyle ipimin ucunu kremime düğümlüyorum. Artık bu iplerimizin uçlarında yeşil ilmek araları var. Arkaya gizleyebiliriz. Bu sıramızda yine bir önceki sırada ajur yapmıştık. İlmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Bu sıramızda artık yeşil iplerimizi kesiyoruz. Evet, ikinci şişime geldim. Burada da yine ilk yeşil ilmeğimi ördüm. Hemen bu yeşil ipimi de keseceğim. Şöyle bu yeşillerle işimiz kalmadı. Şöyle bu yeşilimin ucunu da düğümlüyorum. Yine bu uçları, yeşil araları arkaya gizleyelim hanımlar. Dışarı çıkmasın, hoş görüntü olmaz. Devam ediyorum. İlmeklerimi yine krem ipim ile öreceğim. Hepsini düz örüyorum. Artık yeşil model yapmayacağız. Ajurla devam edeceğiz modele. En son yine yeşilimi ördüm. Buradaki yeşil ipimi de keseceğim. Evet ve ucunu ipimi düğümlüyorum. Yeşil ipimin ucunu. Ve sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Evet hanımlar, şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bu sırada yine ajurlarımızı yapacağız. Öncelikle sayarak gidiyorum. Kenara 1, 2 ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. İkinci kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. İpimi şişime doladım. Üçüncü kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Dördüncü kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Beşinci ve sonuncu kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. 5 ajurumuz oldu. Kalan 2 ilmeğimi krem ile ördüm. İkinci şişime geçtim hanımlar. Burada da ikinci şişimde 1, 2, 3. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu tarafa da 5 ajur yapacağız. İpimi şişime doladım. Sola doğru kestim. İpimi şişime doladım. Sola kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Sola doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Sola doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Sola doğru kesimimi yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını yine düz olarak öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerin hepsi düz örülüyor. Hanımlar, 4 şişimizdeki ilmekleri de yine düz örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet, ön yüzdeyiz hanımlar. Ajurlarımıza devam ediyoruz. Bu defa ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Bakın yine öndeki ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıp ipimi şişime doladım. Bu ilk ajurumuzdu. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu ikinci ajurumuz. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Üçüncü ajurumuz. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Dördüncü ajurumuz. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu da beşinci ajurumuz. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geçiyorum hanımlar. Burada da kenarda ilk 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. Bu tarafa da 5 ajur yapacağız. İpimi şişime doladım. Sola doğru kestim. İkinci kez ipimi şişime doladım. Sola doğru kesimimi yaptım.
Şu 3. ajurumu yapıyorum. Sola doğru kesiyorum. 4. ajurumu yaptım. Sola doğru kestim. 5. ajurumu yaptım. Sola doğru kestim ve son bir ilmeğimi düz ördüm. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyim. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmekler düz örülecek hanımlar. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyim hanımlar. Bakın şurada 10 tane ajurumuz oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ajurumuz oldu. 11. ve sonuncu ajuru yapacağız. Burada da ilk 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın ilk ajurumu yaptım. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ajurumu yaptım. Sağa doğru kesim yapıyorum. 3. ajurumu yaptım. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. 4. ajurum. Sağa doğru kesim yapıyorum. 5. ajurum ve son kez sağa doğru kesim yapıyorum. Şurada 6. ajurum, ipimi şişime doladım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ilk 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Ajurlarımızı yapacağız. 6 ajur da buraya. Bakın ilk ajurumu yaptım. Sola kesiyorum. İkinci ajurumu yaptım. Sola kestim. 3. ajuru yaptım. Sola kestim. 4. ajuru yaptım. Sola kestim. 5. ajuru yaptım. Sola kestim. 6. ajurumu yapıyorum ve sola doğru kesimimi yapıyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artık ajurlarımızı bitirdik hanımlar. Ajur modelimizi yapmayacağız. İlmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Modelimizi böylece tamamlamış olduk. Hepsini düz örüyorum. İlk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi yine 3 sıra düz olarak krem ipimizle öreceğiz. 3 sıra örelim, ardından buluşalım. 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim, bilek ayrımını yapacağız. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer, bu orta kısım, daha sıkı ve sağlam oluyor. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. İlk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz öreceğim bilek kenarındaki. Bakın ilk 8 haroşamı düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabana denk gelen bölüm burası. Burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar ilk şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Bunları da yine aynı şekilde düz öreceğim. Arka yüzde de bu haroşalar düz örülecek. Bilek ayrımına geldim hanımlar. Şimdi geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek düz örüyorum. 5, 6, 7 ve 8. Baktığımızda ön yüze bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzdeyim, ters olarak örüyorum. Böyle. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu bölümde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü,
Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Evet. En son bilek ayrımı yaptığım şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece son 8 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Son 8 ilmeğimi. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz. Şimdi yine yapacağımız işlem aynı. Ön yüzdeyim hanımlar. Öncelikle ilk 8 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. İşlem bu. Bu şekil. Şimdi hanımlar şöyle baktığımızda bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Sizler patiğinizin arkasını yaparken patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Ölçerek, deneyerek yapın. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişte olan ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 haroşamı örmüştüm. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısımda da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Ters örüyorum ilmeklerimi. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da yine düz ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bakın arada 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumuzu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor.
Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra diğer şimdiki ilmeklerimi de tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topluyorum. 2 de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimiz bu kadardı. Çok güzel, çeyiz için çok uygun, çok şık bir model oldu hanımlar. Bakın topuğumuz şöyle. Ayağı giyince açılıyor zaten, şöyle duruyor, gizli kesim. Patiğimiz görüntü itibariyle bu. Hemen manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de patiğimizin ayaktaki duruşuna bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da şu şekilde, hemen düzeltelim. Bakın. Çok zarif, hoş bir model oldu. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.